Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karakule serisini incelemeye çalışacağım. Haydi o zaman videomuza geçelim. Karakule serisine geçmeden önce size yazardan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani yazarla nasıl tanıştığımdan bahsetmek istiyorum. Ben Stephen King'le şu kitap sayesinde tanıştım. Normalde biliyorsunuz ki Stephen King genelde korku, gerilim tarzında kitaplar yazıyor. Ben de o kitapları çok sevmediğim ve tüketmediğim için onları okuyamamıştım ama kendisiyle de tanışmak istiyordum. Sonra karşıma Stephen King'in bu Enstitü kitabı çıktı. Konusuna baktığım zaman, incelediğim zaman da okuyabileceğim bir kitap olduğunu fark ettim. Aldım, okudum. Gerçekten kendisinin kalemine bayıldım. Yani kitabı alıp okuduğumda kitap resmen aktı gitti arkadaşlar. Ve aynı zamanda kitabı okurken sanki bir film izliyormuş hissine kapıldım. Ve bu his ve kitabın sürükleyiciliği, akıcılığı benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kendisinin kalemini çok beğendiğim için farklı eserlerini de tüketmek istedim. O ihtiyacı duydum kendimde. Baktım, araştırdım. Karakule serisi olduğunu gördüm kendisinin. Ve araştırırken de Stephen King'in kitaplarının çoğunun filmlere uyarlandığını da gördüm. Yani yazarımız gerçekten bunu hak ediyor ve şuna da eminim ki şu elindeki kitabın da yakın zamanda ya filmi ya da dizisi gelecektir. Çünkü tam öyle bir kitap kendisi. Bunu şimdi kenara bırakayım. Nerede kalmıştık ya? Şurada. Her neyse işte araştırdım, yazarımızı ettim. Farklı eserlerine baktım. Karakule serisini gördüm. Konusunu incelediğim zaman da fantastik bir seri olduğunu fark ettim. Ben de fantastik bir sever olarak bu yolculuğa, bu seriye girişmem gerektiğini fark ettim. Ondan sonra silahşörle serimize giriş yaptım. Yani serimizin ilk kitabı Silahşör kardeşlerim. Size şöyle önce serimizin ciltlerini bir göstereyim. Şu şekilde. Şu birinci cildimiz. Toplam 7 ciltten oluşuyor. Bir de ara cilt var. 4. veya 5. cildin arasında okunması gereken. Ben o seri diyorum. O kitabı okumadım ama bir şey de kaybetmedim. Yani o kitap hikayemizle bağlantılı değil. Fakat karakterlerimizin başından geçen farklı olayları anlatıyor. Dilerseniz o kitabı da alıp okuyabilirsiniz. Ben onu okumadım. Fakat ilerleyen günlerde onu da alıp okumaya düşünüyorum. Çünkü evren, hikaye, karakterler çok hoşuma gitti. Şu şekilde aslında bir yandan konuşurken de size şeyleri göstereyim. Ciltleri. Şu ikinci cildimiz arkadaşlar. 3'ün çekilişi. Mükemmel. Olaylar burada bir patlak veriyor zaten. Akıya gidiyor. Ondan sonra şu 3 çorak topraklar. Bu arada kitapların kalınlığı sizleri korkutmasın. Dediğim gibi hepsi birbirinden akıcı. Akıyor gidiyor alıp okuduğunuz zaman. Zaten Stephen King'in kalemini bilenler akıcılığını biliyordur, kalemini biliyordur. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da 4. cilt, büyücü ve cam küre. Yani şu kitapta ağlamayacak yoktur. Ağlamayacaksanız da gözleriniz mutlaka dolacaktır diyorum. O kadar size iddialı konuşuyorum bu konuda. Yani ben normalde hiç kitapları okurken böyle etkilenmem etmem. Fakat o ciltte gerçekten gözlerim dolmuştu ve kendimi ağlamamak için zor tutmuştum. O derece diyorum size. Ondan sonra şöyle Kalla'nın kurtları. Sanırım en kalını bu olsa gerek. Ya da Kule de olabilir. En kalını sanırım Kule. Yani son kitabımız. Şu şekilde. Ondan sonra Susan'dan şarkısı. Şöyle 6. cildimiz. Son cildimiz ise şöyle göstereyim. 7. cildimiz Kule cildi. Yani şu cildin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu cildin güzelliğine bir bakın. Çok güzel. Çok güzel. Serimiz arkadaşlar Altın Kitaplar tarafından basılıyorlar. Kitaplarımızın kalitesine gelecek olursak, ciltlerimizin kalitesine gelecek olursak çok daha iyi olabilirdi diyebilirim sizlere. Sayfalarından bahsetmiyorum bile. Yani sayfalarını açıp okuduğunuz zaman, yani kitap alıp okuduğunuz zaman kendiniz baktığınızda okurken arkadaki sayfanın yazılarını görüyorsunuz resmen. Ve sizi bu rahatsız ediyor arkadaşlar. Yani şöyle netleşir mi? Net olur gözükür mü bilmiyorum ama bakın gözüküyor. Bakın yani bu şekilde arkadaki yazılar gözüküyor. Yani sayfalarımız o kadar ince. O kadar inceler yani. Bu durum beni çok rahatsız etmişti okurken. Gerçekten gözlerimi epey bir yormuştu diyebilirim. Çeviri kısmına gelecek olursak da çeviri kısmında çok rahatsızlık duymadım diyebilirim. Çeviri kısmı güzeldi, keyifliydi. Çok fazla hata yoktu diyebilirim. Onun dışında serimizde şöyle illüstrasyonlar falan da mevcut. Yani resimler de mevcut. Yer yarı böyle resimleri göreceksinizdir. Haberiniz olsun. Bunu da size söyleyeyim, belirteyim. Şimdi şunları yine sırasına göre ben bir dizeyim. Şimdi bunları size gösterdiğime göre ufaktan bir konusundan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar hikayemizde çoklu evrenler var ve bu evrenlerin tam ortasında da bizim kulemiz var. Bu kulemizi tutan bir de ışınlar var. Bu ışınlar kırıldıkça kulemizin gücü azalıyor ve
yıkılmaya yüz tutuyor. Hikayemize girip baktığımızda da ışınların çoğu kırılmış. Sadece 2 tane ışının kaldığını görüyoruz. Bizim ana karakterimiz olan Roland da bu kuleyi bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda da kulenin yıkılmasını engellemek için bir yolculuğa çıkıyor. Biz de burada Roland karakterimizin yani silahşörümüzün yolculuğunu, maceralarını okuyoruz. İlerleyen ciltlerde Roland kendisine farklı arkadaşlar ediniyor. Yani grubuna farklı arkadaşlar katıyor. Bu grup bir katet oluyor. Yani kader ortağı, kader arkadaşlığı adında bir şey diyebiliriz biz buna. Hikayeyi kendiniz okuduğunuz zaman katet kelimesinin ne demek olduğunu tam olarak siz anlayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Daha sonra yalnız yolculuk yapan Roland dediğim gibi dostlarını yanına alarak yolculuğuna devam ediyor ve dostlarıyla birlikte girmiş olduğu o mücadeleyi, macerayı, aşkı, kaderi, üzüntüyü, sevinci her şeyi bir arada yaşadığımız bir seri haline geliyor Kule serisi arkadaşlar. Okurken gözlerinizi alamayacağınız, kitapları elinizden bırakamayacağınız bir seri olacaktır. Özellikle fantastik seriler seviyorsanız kesinlikle bu şekilde olacaktır kardeşlerim. Şöyle söyleyeyim size. İlk cilt Kule yani silahşör biraz durgun geçiyor. Sakın pes etmeyin, bırakmayın. Zaten en kısa cildi bu olsa gerek. Bırakmayın. Bu biraz durgun geçiyor arkadaşlar. Fakat ikinci ciltten sonra yani 3'ün çekilişinden sonra katetimiz oluştuktan sonra asıl olaylar patlak vermeye başlıyor. Yani maceramız, aksiyonumuz buradan sonra başlıyor. Çok güzel, keyifli bir şekilde ilerliyor kardeşlerim. Onun dışında sonra biz çorak topraklara geliyoruz ve çorak topraklarda katetimiz, grubumuz tam olarak tamamlanıyor. Daha sonrasında amacımıza odaklandığımız diğer ciltler gelmeye başlıyor. Yani kuleye olan yolculuğumuz asıl bu ciltlerden sonra başlıyor diyebilirim. Hemen şöyle göstereyim. 4. cildimizde ise yani büyücü ve cam kürede ise yolculuğumuza bir tık ara veriyoruz. Burada ana karakterimiz silahşörün geçmişine gidiyoruz. Geçmişinde yaşamış olduğu bazı olaylara tanık oluyoruz. Okurken siz de sanki Roland'la birlikte o geçmişe gidiyorsunuz ve Roland'ın ve dostlarının o zaman yaşamış olduğu şeyleri sanki böyle filmlerde hani ruh olup geçmişe ışınlanıp kenardan olayları izlersiniz ya. Aynı o şekilde sanki olayları kenardan, kıyıdan köşeden izliyormuşçasına hikayeyi okuyorsunuz. İşte bu ciltte ağlamamak için kendinizi zor tutacaksınız. Bunun sözünü size veriyorum. Özellikle kadın okuyucular kesin gözyaşlarına boğulacaktır diyebilirim. Bunda o dediğim sahneleri, bazı sahneler var. O sahneler zaten gelmeye başladığınız zaman hissedeceksinizdir. O sahnelere geldiğiniz zaman o sahneleri lütfen şu şarkıyı dinleyerek okuyun. Daha fazla etkileneceksinizdir. Joel Sunny Luminary şarkısını açın. O dediğim bölümleri bu şarkıyla birlikte okuyun. Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. O derece söylüyorum size. Ama bu dediğim şarkıyı kesinlikle açın. Onun dışında şarkı demişken sizlere ekrana birkaç tane ambiyans müzikleri koyuyorum. Bu müzikleri de, bu ambiyans müziklerini açarak diğer ciltlerimizde o ambiyans eşliğinde okuyabilirsiniz. Gerçekten bu tarz müzikler, ambiyans şarkıları okumanıza ayrı bir keyif katacaktır. Aynı zamanda hikayede geçen Stephen King'in yazmış olduğu o hikayenin içerisindeki şarkıları da o anda siz de dinleyerek okuma zevkinize ayrı bir kalite, ayrı bir zevk katabilirsiniz diyebilirim. Yani şarkıları sakın atlamayın. Siz de şarkıları açarak o şekilde hikaye okumaya devam edin. Çok daha farklı, çok daha başka gelecektir size seri. O şekilde söyleyeyim. Ambiyans müziklerini tabii unutmayın. Daha sonrasında Kalla'nın kurtlarına geliyoruz. Kalla'nın kurtlarında ise katetimiz kendisini gerçekten ama gerçekten kanıtlıyor. Yani bir şeyleri başaracağını ve yanındakilere güvenebileceğini bu ciltte gerçekten pekiştiriyorlar ve kanıtlıyorlar kendilerini. Cildimiz çok güzel, aksiyon dolu bir cilt. En kalın cildimiz de bu arada bu. Ama böyle kalın olduğuna bakmayın. En hızlı gidecek ciltlerden bir tanesidir kendisi. Gerçi hepsi hızlı gidiyor da olsun. Ondan sonra burada Susan'dan şarkısı geliyor. Susan'dan şarkısı güzeldi. Burada düşmanımızı biraz daha iyi tanıyabildiğimiz bir cilt oldu kendisi diyebilirim. Şu şekilde göstereyim size Susan'dan şarkısı. Bu da kısa bir cilt. Gerçi kısa bir cilt diyorum ama bu bile yani 450 sayfa bir cilt yani 430-440 gibi bir sayfası var. Yani diğer kalın ciltlere bakınca bu size az geliyor. Ondan sonra son cildimiz, en kalın cildimiz bu kardeşlerim. Kendisi 880 sayfa. Kule son cilt. Kuleyi de görüyorsunuz burada. Kulenin haşmetinin şaşasını. Zaten bunu da anlatmaya gerek yok. Artık sonu yani. Serimiz kardeşlerim çok güzel bir cümleyle başlıyor. Göstereceğim hemen, okuyacağım size oraya kitaptan. Serimiz çok güzel bir cümleyle başlıyor ve çok güzel bir cümleyle bitiyor. Bu söylediğimi kitabın sonuna gelip o son cümleyi okuduğunuzda anlayacaksınız ve bu yüzündeki tebessümü siz de hissedip belki de aklınıza beni getireceksiniz.
Durun şimdi size giriş cümlesini okuyorum. Evet, ilk cümlemiz şöyle başlıyor. Serimizin ilk cümlesi. Siyahlı adam çölde kaçıyordu. Silahşör de peşindeydi. Bu şekilde maceramız başlıyor ve son cümlemiz aynı böyle güzel bir cümleyle bitiyor. Ne demek istediğimi anlayacaksınız okuduğunuz zaman. Yani serimizin konusu bu şekilde arkadaşlar. Serimizi okurken çok macerayla karşılaşacaksınız. Farklı farklı yaratıkları göreceksiniz. Aynı zamanda bazı yerlerde ufak canım ihanetlere uğrayacaksınız. Üzüleceksiniz, ağlayacaksınız. Ama bazı yerlerde de katetimizin o sıcaklığını hissedecek. Çok mutlu olacaksınız. Çok keyifli olacaksınız. Ama kitabımız, hikayemiz bittikten sonra da şöyle bir kalacaksınız. O katetten, o maceradan, o evrenden ayrılmak istemeyeceksiniz. Kitabın sonu belki sizin hoşunuza gitmeyebilir. Fakat bence kitabın sonu da gayet güzeldi, keyifli bitti. Zaten kitabın sonunda Stephen King'in notlarıyla karşılaşacaksınız. Neden öyle bitirdiğini göreceksiniz. Anlatıyordu kendisi. Bence Stephen King abimiz çok güzel, gayet yerinde bitirmiş, bırakmış ve güzel bir şekilde sonlandırmış. Aynı zamanda diğer kitaplarda da başlarında veya sonlarında yazarımızın notlarını görüyorsunuz. Stephen King'in okuyucularıyla iletişim halinde olması gerçekten çok güzel ve takdire şayan diyebilirim. Notlarından çıkardığım sonuca göre de Kule serisinin kendisinde çok özel bir yeri var. Bunu siz de alıp okuduğunuz zaman, notlarda gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Çünkü kendisi sürekli belirtiyor kendisi için çok özel olduğunu ve farklı bir yeri olduğunu. Ve aynı zamanda da diğer yazacağı eserlerde her zaman kuleye bir yerden, kıyısından, köşesinden yer vereceğini söylüyor. Onun dışında kitapta daha önce diğer okumuş olduğum kitaplarda, eserlerde karşılaşmadığım bir olay görüyoruz. Bu olayı şimdi size burada söylersem spoiler'ın kralı olur. O yüzden söylemek istemiyorum. Sadece şöyle söyleyebilirim. Sağ kalan ışınlardan bir tanesinin sağ kalmasının sebebi çok güzel, keyifli bir detay. O kısma geldiğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacak. Yine orada aklınıza bence ben geleceğime ufak bir tebessüm edeceksiniz diyebilirim. Yani kitapta her şey var arkadaşlar. Her şey var. Çoklu evrenler var. Yani bir tarafta Roland'ın evrenine gidiyorsunuz. O fantastik evrene, farklı farklı yaratıkların olduğu evrene. Bir taraftan dönüyorsunuz. Bizim günümüze geliyorsunuz. Yani bizim şu anki evrenimize geliyorsunuz. Yani sürekli böyle geçişler oluyor. Bu geçişler benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani bir taraftan böyle bir fantastik evrene giriyorsunuz. Oradaki o evreni yaşıyorsunuz. Kendimi ben sürekli böyle hani oradaki karakterlerin yerine koyduğum için bu geçişler benim gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden buralara özel bir yer vermek istiyorum. O yüzden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu geçişler çok güzel. Bir taraftan işte dediğim gibi yaratıklarla savaşırken bir taraftan çıkıyorsunuz, geliyorsunuz bizim dünyamıza. Burada birden kendinizi işte şu anda buluyorsunuz, şimdi de buluyorsunuz. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde buluyorsunuz. O andaki atmosferi yaşıyorsunuz. Yine o kalabalıktan, o insan curcunasından çıkıp tekrardan Roland'ın evrenine, orta dünyaya dönüyorsunuz. Yani çok farklı hissiyatlar var arkadaşlar. Yani çok farklı hissiyatlar içerisine, çok farklı duygular içerisine giriyorsunuz. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Kitabı okurken Stephen King birçok esere göz kırpmış. Orta Dünya'dan Yüzüklerin Efendisi'ne mi dersiniz? Harry Potter'a mı dersiniz? Aklıma şu an gelmiyor. Bir sürü şey var ama bir sürü arkadaşlar. En az içerisinde 50-60 tane farklı esere gönderme vardır diyebilirim. O kadar çok yani. Okuduğunuz zaman kendiniz göreceksiniz. Belki de daha da fazla vardır. Hani benim bilmediğim fakat sizin bildiğiniz ve göndermesini anlayabileceğiniz daha fazla da belki göndermeler içerisinde mevcuttur ama çok fazla içerisinde mevcut diyebilirim. Genel olarak bu şekildeydi. Başka söylemeyi unuttuğum bir şey var mı acaba? Şu var. Onu da söyleyeyim size son olarak. Ondan sonra zaten videomuzu bitiririz. Film uyarlaması var. İsmi neydi? Sanırım Karakule olması lazım. Aynen. Karakule adında 1,5 saatlik bir film uyarlaması var. Yani arkadaşlar sadece ilk cildi okuyun. Ondan sonra bakın filmi izlemeyin. Sadece filmin kapağını açın, posterini açın, bakın. Filmin zaten resmine bakarak ve süresine bakarak kötü olduğunu anlayacaksınız. Bir kere Roland karakteri mavi gözlü, normal benim tenlerimde siyah saçlı, hafif kirli böyle sakallı bir adamken filmde bakıyoruz Karakule filminde. Siyahi bir adam canlandırıyor kendisini. Zaten burada başlı başına hikaye kendisini kaybediyor. Onun dışında hikayesi 1,5 saatte anlatılıp bitiyor. Karakule eserine baktığımız zaman ya şu ciltlere bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu ciltlere yani şu kallavi ciltlere bakar mısınız? Yani şu kadar cildi 1,5 saatte anlatabilir misiniz? Hadi onu geçtim. Filmde bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Yani o filmi Karakule kitabı olarak düşünmeyip normal bir filmmiş, farklı bir filmmiş
gibi düşünürseniz film güzel, hoştu. Fakat Karakule uyarlaması olarak düşündüğünüz zaman gerçekten filme lanet edeceksiniz ve gelmiş geçmiş en berbat uyarlamalardan bir tanesi olduğunu sizler de benim gibi söyleyeceksinizdir diye düşünüyorum. O yüzden filmi izlerken kitabı bir kenara ayırın. Farklı bir filmmiş gibi izleyin. O zaman filmden keyif alırsınız. Ben o şekilde yaptım. Yoksa filmi kapatacaktım, dayanamayacaktım yani. Bir de bu videoyu çekeceğim için izlemek zorunda hissettim kendimi. Hani onu izleyip size de önerip önermeyeceğimi söylemek amaçlı filmi zorla sonuna kadar izledim. Yani filmi izledikten sonra alttaki yorumlara baktım. Gerçekten gülmekten öldüm. Kitaptan bir haber insanlar orada yorumlarda bulunmuşlar. Harika film, mükemmel film. Ulan kitabı okuyup filmi öyle izleseniz demeyeceğiniz laf kalmaz ama neyse. Büyük ihtimal işte kitap okumadan izleyen insanlar o şekilde izleyip beğenmişler. Zaten ben de ne diyorum? Kitap okumadan farklı bir filmmiş gibi izlerseniz filmi sizler de beğenirsiniz. Ama bence şu şekilde yapılmalı. 7 sezonluk 20 bölümden bir dizi serisi çıkartılmalı diye düşünüyorum. Yani şu efsanevi seriye niye bu zamana kadar böyle bir şey yapılmadı? Gerçekten ama gerçekten şaşkınım ve meraklar içerisindeyim. İnşallah ilerleyen zamanlarda gelir ve inşallah ben o diziyi görecek kadar yaşayabilirim. Dedikten sonra başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı kardeşlerim. Umarım bu inceleme sizlerin hoşuna gitmiştir. Eğer gittiyse bir beğen butonuna basmayı, aynı zamanda da kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Sizlerin de başka önereceği Stephen King romanları varsa yorumlarda belirtirseniz. Benim şu an hedefimde okuyacağım Stephen King romanlarından bir tanesi Ruhlar Dükkanı, Billy Summers, ondan sonra belki Mahşer gibi eserleri olacak. Yani yavaş yavaş Stephen King'in romanlarını toplamaya düşünüyorum. Şu da var. Neydi lan o kitabın ismi ya? Serimizde, bu seride Stephen King'in yazmış olduğu bazı ciltler, eserler de geçiyor da onları da okumak istiyorum. İşte orada geçen eserleri de okuyacağım. Öyle söyleyeyim size. Aklıma şu an tam olarak gelmedi. Ama siz okuduğunuz zaman görürsünüz. Her neyse. Videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay. Uzun günler, hoş geceler.